Amerika Birleşik Devletleri 50 federal eyalet ve bir özerk bölgeden oluşan bir yapıdır. Bu 50 federal eyalet her biri kendi içinde birer devlet gibidir ve bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri'ni oluştururlar. Bu oluşturdukları devlet ekonomik, askeri ve siyasi olarak dünyanın en güçlü devletidir. Örneğin ABD dünyanın en çok gelir elde eden ülkesidir. En yakın rakibi Çin'den yaklaşık %35 daha fazla gelir elde ediyorlar. Kaldı ki Çin'den sonra gelen en çok gelir elde eden 8 ülkenin toplamından daha fazla gelir elde ediyorlar. Savunma bütçesi konusunda açık ara birinciler. Kendilerinden sonraki en büyük 9 savunma bütçesine sahip ülkenin toplamından daha fazla bir savunma bütçeleri var. Siyasi olarak dünyanın en geniş etki alanına sahip ülkesi konumundalar. Birçok uluslararası büyük kuruluşun neredeyse tüm politikalarına yön veriyorlar. Dünyanın herhangi bir yerindeki ekonomik paylaşımda, doğal kaynak paylaşımında, siyasi anlaşmazlıkta, isyanda ve savaşta direkt olarak olaya müdahil oluyorlar. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan bazı eyaletler diğerlerinden daha güçlü ve önemli konumdalar. Bazıları tek başlarına birçok büyük ülkeden daha fazla ekonomik ve siyasi güce sahipler. Biz de bu videomuzda Birleşik Devletleri oluşturan 50 eyaletten en önemli 5 tanesine yakından bakacağız. Videoya geçmeden önce size bir önerim var. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve hayvanlara ilginiz varsa bir kanal tavsiye ediyorum. Hayvanlar hakkında videolar kanalını kesinlikle takip etmelisiniz. Bu kanalda hayvanlarla ilgili birçok ilginç bilgi sizleri bekliyor. Kanala sağ üst taraftaki karttan veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde deniz tatilinin bir numaralı yeri olan Florida eyaleti, sınırları içerisinde Miami, Palm Beach, Daytona Beach, Tampa Bay ve Key West gibi bu konuda oldukça popüler yerler barındırır. Yalnızca yaz tatili de değil, Disney World, SeaWorld, Universal stüdyoları ve Legoland gibi birçok eğlence mekanlarıyla dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca insanı kendisine çekiyor. Yılda yaklaşık 140 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Florida, öne çıkan turizm sektörü nedeniyle Sunshine State olarak bilinir. Turizm eyalet için çok önemli bir sektör olsa da tabii ki Florida'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli 5. eyaleti olmasını sağlayan başka önemli nedenleri de var. Florida, 22,5 milyondan fazla nüfusuyla Birleşik Devletler'in en kalabalık 3. eyaletidir. Ekonomik olarak da 4. sırada geliyor. Örneğin bugün tek başına bir ülke olsaydı, ekonomik büyüklük olarak ülkeler sıralamasında Türkiye'nin hemen bir üstünde yer alacaktı. Üstelik ekonomik büyüklüğü en hızlı artan eyaletlerden birisidir. NASA'nın birçok uzay misyonunun çalışmasını yaptığı ve hala da yapmaya devam ettiği Kennedy Uzay Merkezi de bu eyalettedir. Florida, coğrafi konum olarak Birleşik Devletler'in en stratejik yerlerinden biridir. ABD'nin Karayipler'e ve dolayısıyla Latin Amerika'ya açılan kapısıdır. Karayipler, deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden biridir. Buraya açılan limanlarıyla Florida, ticaret, ulaşım ve savunma açısından kritik bir önem taşıyor. Pensilvanya eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğduğu eyalettir. Britanya sömürgesi olan 13 koloninin birleşerek bağımsız tek bir ülke olduğunu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğunu duyuran Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, Philadelphia şehrinde imzalanıp ilan edilmiştir. Sadece bu da değil, Amerika'nın daha yolun başındayken bölünme tehlikesi geçirdiği iç savaşta da önemli bir rol oynamıştır. Kölelik karşıtı kuzey eyaletleri ile köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan güney eyaletleri arasında geçen bu savaşta, Pensilvanya'nın sınırları içerisinde geçen Gettysburg Muharebesi, savaşın sonucunu belirleyici bir rol oynamıştır. Amerikan İç Savaşı'nın en kanlı muharebesi olan Gettysburg Muharebesi sonrası savaşı, Pensilvanya eyaletinin de dahil olduğu kölelik karşıtı kuzeylilerin kazanacağı kesinleşti. Amerika Birleşik Devletleri içinde petrol, ilk olarak Pensilvanya eyaletinin kuzeybatısındaki Titusville şehri yakınlarında keşfedildi. Amerikan endüstrisinin temelleri de bu eyalette atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Birleşik Devletler'in altyapı projelerinin malzeme ihtiyacını çoğunlukla burası karşılamıştır. Eyaletteki Pittsburgh şehri o günden bugüne kadar çelik endüstrisinde ülkenin merkezi konumundadır. Bu sebeple şehrin lakabı Çelik Şehridir. Ekonomi dergisi Fortune'a göre dünyanın en yüksek ciroya sahip 500 şirketinden 21'i Pensilvanya'da yer alıyor. Ayrıca eyalet Birleşik Devletler'deki seçimler açısından çok kritik bir öneme sahiptir. Şöyle ki, buradaki vatandaşların oy tercihleri oldukça değişkendir. Başa baş geçen ulusal seçimlerde Pensilvanya'da birinci çıkan parti, seçimin genel sonucuna göre çok büyük avantaj kazanmış olabiliyor. Son senelerdeki seçimlerin birçoğunda bu durum yaşandı. Sınırları içinde bulundurduğu ve aynı adı taşıyan şehir eyaletin önüne geçmiş olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde New York adında bir eyalet de vardır. Ve bu eyalet ülkenin en önemli 3. eyaleti konumundadır. Ve tabii ki nüfusun 3'te 2'sinin yaşadığı ve dünya başkentlerinden biri olan New York şehri bu eyaletin öne çıkmasını sağlıyor.
New York sadece Birleşik Devletler için değil, dünya piyasaları için de bir finans merkezi görevini görür. Finans kuruluşlarının toplandığı Wall Street, bu sektördeki tüm insanlar için zirve olarak kabul edilir. Dünyanın en büyük menkul kıymetler borsası ile dünyanın teknoloji borsası Nasdaq buradadır. Sadece finans açısından değil, kültür sanat açısından da oldukça önemli bir yerdir. Müzikalleriyle tanınan Broadway Caddesi, aynı finans sektöründe olduğu gibi tiyatro sanatı için dünyanın zirvesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda Amerikan basınının en büyük kuruluşlarının merkezleri de New York'tadır. Eyalete ismini veren şehir New York, eyaletin açık ara önüne geçse de New York eyaletinin başkenti Albany şehridir. Teksas bugün Amerika Birleşik Devletleri için en önemli ikinci eyalet olsa da yakın dönemde güçlü bir şekilde birinci sıraya tırmanma ihtimali olduğu konuşuluyor. Aslında Teksas, Amerika kültürünün ve tarihinin en önemli eyaletlerinden biridir. Dünya çapında isim olarak en çok tanınandır. Tabii ki bu devletin en önemli özelliği de petroldür. Birleşik Devletler'in en çok petrol üreten eyaletidir. Eğer tek başına bir ülke olsaydı, bu özelliğiyle dünyada ilk 10'da, hatta yıllara yayılan verilere bakarsak ilk 5'te yer alırlardı. Doğalgaz üretiminde de yine aynı ülke içerisinde zirvedeler. Enerji olarak sadece doğal kaynaklar değil, nükleer ve yenilenebilir enerji konularında da gelişmiş durumdalardır. Bu sayede dünyanın en kalabalık 3. ve en geniş 4. ülkesi, ABD'nin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyorlar. Bununla da kalmayıp bu enerji ürünlerini satarak ülke adına önemli bir gelir sağlıyorlar. Son yıllarda geliri yalnızca doğal kaynaklara dayanan birçok ülke ekonomisini çeşitlendirmek için çalışmaya başladı. Çünkü yakın bir gelecekte bu kaynakların biteceği iddia ediliyor. Örneğin bugün petrol üreticisi zengin Orta Doğu ülkelerinin devlet fonları kurarak petrol ve doğalgazdan kazandıkları paralarla hem ülkelerine hem de dünya çapında yatırımlar yaptığını görüyoruz. Bu fikrin ilk uygulayıcısı da Norveç'ti. Kamuoyunda biraz göz ardı edilir ama Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de Tüpraş'tan Erdemir'e, Koç Holding'den BİM'e, Aselsan'dan Türk Hava Yolları'na, Mavi Jeans'ten Doğutaş'a kadar onlarca şirkette hisseleri var. Konumuza geri dönersek, Teksas'ta bir süredir doğal kaynaklar sonrası geleceğe hazırlanmaya başladı. Eyalet yöneticileri, başta teknoloji şirketleri olmak üzere yatırımlarını kendilerine çekmek için kanuni düzenlemeler yapıyorlar. Bugün Teksas'ta kişisel ve kurumsal olarak gelir vergisi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın iş dergisi Chief Executive Magazine, bu eyaleti 18 yıl üst üste Birleşik Devletleri'nde iş yapma açısından bir numaralı eyalet olarak gösterdi. Teksas yaptığı çalışmaların karşılığını da almaya başladı. Tesla ve Amazon gibi devler başta olmak üzere birçok büyük şirket ya merkezlerini buraya taşıdı ya da buradaki operasyon kapasitelerini büyüttü. Teksas, Amerika siyasetinde muhafazakarlığın kalesi olarak bilinir. Ama son yıllarda demin de söylediğim gibi büyük şirketlerin buraya gelmesiyle bu durum kırılmaya başladı. Çünkü çok fazla nitelikli insan göçü almaya başladılar. Şu an Birleşik Devletler içinde en çok göç alan eyalet durumundalar. 2000 yılında yaklaşık 21 milyon olan nüfusları bugün 30,5 milyonu aşmış durumda. Buraya göç eden nitelikli insanlar da çoğunlukla liberal bir görüşe sahipler. Kaliforniya kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli eyaletidir. Ülkenin güneybatısında yer alan bu eyalet yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla aynı zamanda en kalabalık eyalettir. Yani neredeyse her 10 Amerikalıdan biri Kaliforniya'da yaşar. Toprak büyüklüğü olarak da 3. sıradadır. Kaliforniya'yı en öne çıkaran özellik teknoloji ve bu teknoloji üretiminin yarattığı ekonomik büyüklüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ekonomisine sahip bu eyalet, eğer tek başına bir ülke olsaydı şu anda dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olacaktı. Apple, Google, Intel ve Nvidia gibi dünyanın en değerli birçok teknoloji şirketi burada bulunuyor. Bunların bir arada bulunduğu meşhur Silikon Vadisi dünyanın geleceğine yön veriyor. Örneğin günümüzün en çok ilgi gören olayı yapay zeka alanındaki gelişmelerin neredeyse hepsi Silikon Vadisi'nden dünyaya yayılıyor. Ekonomi dergisi Fortune'a göre dünyanın en değerli 500 şirketinden 53'ünün merkezi Kaliforniya'da bulunmaktadır. Sadece teknoloji değil, finans, üretim, turizm, medya ve eğlence sektöründe de dünyanın en önemli yerlerinden biridir. Amerikan Finans Kuruluşu Wallet Hub'ın yaptırdığı anketlere göre en eğlenceli eyalet seçilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli yumuşak güçlerinden biri olan sinema sektörünün merkezi Hollywood burada bulunmaktadır. Hollywood'un ürettiği filmler Amerikan propagandasının en temel taşlarından biridir. Kaliforniya eyaleti, Colorado, Mojave ve Sonora gibi büyük çöllere sahip olsa da Birleşik Devletler'in en büyük tarım üretimine de sahiptir. Eyaletin orta kısımlarında bulunan Central Valley çok verimli bir tarım bölgesidir. Amerika Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre Birleşik Devletler'deki meyve, sebze ve kuru yemiş üretiminin yarısından fazlası burada gerçekleşiyor.
Bu eyalet aynı zamanda Birleşik Devletler sınırları içerisinde en fazla askeri üsse sahip eyalettir. Burada 32 tane askeri üs var. Savunma ihalelerine harcanan para açısından da 3. sırada bulunuyorlar. Eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemsiz 5 eyaletini de paylaşacağım.